Faraday kafesi, elektromanyetik alanın etkilerinden korunmak için tasarlanmış bir kafestir ve çalışma prensibi, elektromanyetik alanın içindeki yüzeyler üzerindeki elektrik yüklerinin etkileşimine dayanır. Faraday kafesi, genellikle iletken bir malzemeden yapılmıştır. Elektromanyetik alanın içindeki yüzeyler üzerindeki elektrik yükleri, bu yüzeylerin dışındaki alanlarla etkileşime girdiğinde yüzeyin üzerindeki yüklerin dağılımı değişir. İçindeki nesneleri elektromanyetik etkilerden korumak için bu prensibi kullanır. Faraday kafesi, elektromanyetik dalgaların içeri girmesine izin vermez. Dışarıdaki elektromanyetik alan, kafesin yüzeyindeki elektrik yüklerini harekete geçirir. Bu elektrik yükleri, dış elektromanyetik alanı engeller ve içindeki nesneleri korur. Faraday kafesi, elektromanyetik dalgaların etkisini engellemek için kullanılan birçok farklı uygulamada kullanılır. Örneğin, radyo dalgalarını, manyetik alanları, statik elektrik yüklerini ve hatta bazı türleriyle radyasyonu engellemek için kullanılabilir. Elektronik cihazların ve hassas ölçüm cihazlarının korunması için de kullanılır. Faraday kafesi, İngiliz fizikçi Michael Faraday tarafından 1836 yılında keşfedilmiştir. Faraday, elektrik ve manyetizma konularında önemli keşifler yapmış bir bilim adamıydı. Faraday, manyetik alanların elektrik akımları oluşturduğunu keşfetmişti ve bu, elektrik jeneratörlerinin ve motorların temelini oluşturuyordu. 1836 yılında Faraday, elektrostatik yüklemelerin varlığını araştırıyordu ve bir deney yaparken Faraday kafesi prensibini keşfetti. Deneyinde, bir yüklenmiş kürenin içindeki elektrostatik alanı ölçmek için bir elektroskop kullandı. Ancak, elektroskopun ölçümleri yüklenmiş kürenin dışındaki elektrostatik alanın varlığını gösteriyordu. Bunun üzerine, Faraday, bir metal kutu yaparak elektroskopu kutunun içine yerleştirdi ve kutunun dışını yükledi. Bu deneyde, elektroskopun ölçümleri kutunun içindeki elektrostatik alanın sıfır olduğunu gösterdi. Bu keşif, kutunun içindeki nesnelerin elektromanyetik etkilerden korunabileceğini gösteriyordu. Faraday, bu prensibi daha da geliştirerek bugünkü Faraday kafesi olarak bilinen iletken bir kafes yaparak, elektromanyetik alanlardan korunmak için kullanılabileceğini gösterdi. Faraday'ın keşfi, elektromanyetik alanlardan korunmak için önemli bir araç olan Faraday kafesi prensibini ortaya koymuş oldu. Faraday kafesi, günümüzde birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Özellikle elektronik cihazlar, araçlar, uçaklar, tıbbi cihazlar ve bilimsel araştırmalar gibi birçok alanda elektromanyetik etkilerden korunmak için Faraday kafesi kullanılmaktadır. Elektronik cihazlar, mobil telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, televizyonlar ve diğer elektronik cihazlar, Faraday kafesi kullanarak elektromanyetik etkilerden korunabilir. Bu sayede cihazların performansı ve işlevselliği korunur. Araçlarda Faraday kafesi kullanarak elektronik sistemlerinin elektromanyetik alanlardan korunmasını sağlarlar. Bazı araçlarda, araç içindeki elektronik sistemlerin korunması için Faraday kafesiyle kaplanmıştır. Bu sayede araçların elektronik sistemleri güvenli bir şekilde çalışabilir. Uçaklarda Faraday kafesi kullanarak aviyonik sistemlerinin elektromanyetik alanlardan korunmasını sağlarlar. Uçaklardaki elektronik cihazlar, elektromanyetik etkilerden korunarak güvenli bir şekilde çalışır. Tıbbi cihazlarda Faraday kafesi kullanarak elektromanyetik etkilerden korunur. Manyetik rezonans görüntüleme cihazları, Faraday kafesi kullanılarak elektromanyetik etkilerden korunur. Bilimsel araştırmalarda da Faraday kafesi kullanılmaktadır. Manyetik alanlarla çalışan araştırmalar, Faraday kafesi kullanılarak etkilerden korunur. Ayrıca, elektromanyetik dalgalarla çalışan araştırmalarda Faraday kafesi kullanarak dış etkilerden korunabilir. Asansörler, binaların içinde hareket eden bir araçtır ve asansör kabini, genellikle metal bir yapıya sahiptir. Bu metal yapı, kabine giren elektromanyetik dalgaların sinyal gücünü zayıflatır veya bloke eder. Bu nedenle, asansör kabini içinde, özellikle kapalı binalarda, Wi-Fi sinyalleri genellikle zayıf veya yok denecek kadar azdır. Burada asansör Faraday kafesi etkisi göstermektedir.
Bu nedenle asansörde iken telefonlarımızda sinyallerin ve internet bağlantılarının zayıfladığını gözlemleriz. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.